Bugün sizinle birlikte Bagrati Katedrali'ne gideceğiz. Ama gitmeden evvel şöyle yolda size bir Hunat Mahperi Hatun hikayesi anlatayım. Bu arada her şehre gittiğimiz zaman o şehir hakkında bir bu şehir nereye benziyor yapıyoruz. Bu şehir nereye benziyor? Ya bu şehir gerçekten bir Gürcü şehri ya. Hiçbir yere de benzemiyor. Mis gibi yemin ediyorum. Geliniz Kutaisi'ye. Gerçek bir Gürcü şehri. Çok mutluyum. Çok fazla rüzgar var. İnşallah sesim sorunlu olmaz. Kusura bakmayın. Sürekli size bakamıyorum böyle. Yol birazcık Arnavut kaldırımı misali bir durumda, ondan mütevellit yola bakmam icap ediyor. Şimdi kim bu Hunat Mahperi Hatun? Genel olarak bilindiği şekliyle Hunat Hatun 1. Alaaddin Keykubat'ın zevcesidir kendisi. Ve kendisi bir Bizans asilzadesinin kızıdır. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu Alanya Kalesi'nin sahibi değil. Alanya Kalesi'nin Selçuklular almadan evvelki bekçisinin sahibinin kızı kendisi. İyi anlaşalım, sıkıntı çıkmasın diye, canımızı almasınlar diye öyle bir şey yapmış. Kızını vermiş Alaaddin Keykubat'a. Neyse. Makarayı bir kenara bırakmak gerekirse, muhtemelen gerçek olan da bu da bu arada. Sonuç olarak Alaaddin Keykubat Anadolu tabiriyle bir gavur gelin alıyor. Haliyle bu gavur gelin yıllar boyunca sultanlık yapıyor Selçuklu'da. Hatunluk yapıyor Selçuklu'da. Hatta daha sonrasında Keykubat'tan sonra gelecek olanlara da yön veriyor. Gıyasettin Keyhüsrev de kendisinin çocuğudur. 1. Gıyasettin Keyhüsrev. Neyse, sözün özü, halk arasında o vakti zamanında muhtemelen 1. Alaaddin Keykubat'ı zehirliyorlar bunlar. Yerine Gıyasettin'i geçiriyorlar. Bundan sonra oluyor muhtemelen bu olay. Tam o kısmında vakıf değilim. Sözün özü, Kayseri eşrafında bir laf dolanmaya başlıyor. Halk arasında bir söylenti çıkıyor. Diyorlar ki Hunat hala Hristiyan, Müslüman olmadı. Tabi bunlar, bu söylentiler artmaya başlayınca, sesin boyutu artınca Hunat da bu durumdan endişeleniyor. Diyor ki hadi gelin bu sesi bastıralım. Ve hala da Kayseri'nin çok merkezi denilebilecek bir pozisyona Hunat Hatun Camii'ni yaptırıyor. Ve yanına diyor ki aynı zamanda bir de medrese yapın benim adıma. Bir de aynı zamanda hamam yapılmasını istiyor. Yani bildiğin külliye aslında. Hunat Hatun Külliyesi'nin çıkışına sebep oluyor. Ve hala da Kayseri'de ihtişamıyla ve genel olarak mimarisiyle dikkat çeken bir eserdir kendisi. Ve hatırladığım kadarıyla Kayseri'nin en büyük camii ve kompleksi olma unvanını devamda ettiriyor. Sonuç olarak bugün gittiğimiz zaman Kayseri'ye diyoruz ki vay be, işte ne güzel bir cami yaptırmış. Yaptırandan Allah razı olsun diyoruz. Ama bazen bazı eserler Allah'ın rızasından ziyade
insanların rızasını kazanmak için olabiliyor. Tam 2,5 saattir buradayım. Oturdum. Seyrediyorum öyle. Biraz fazla duygusal bir durum yaşıyorum ondan. Acayip oldu yani. Aslında şöyle enteresan bir durum oldu. İçeriye girdim. İçeride çok güzel bir bu dine mensup bir papazla tanıştım haliyle. Daha doğrusu gittim yanına. Çok önyargılı oldukları için direkt konuya bu sefer şey diye girdim. Bak ben Türk'üm ve merak ediyorum. Dolayısıyla bir şeyler sormak istiyorum ve bunu videoya çekebilir miyim? Dedim. Neyi merak ediyorsun? Dedim ki işte böyle böyle merak ettiklerimi söyledim. İşte vaftiz töreni dedim merak ediyorum. Sonuç olarak bir tanesi. Merak ettiklerimden. O da birazdan vaftiz töreni olacak dedi. Her zaman oluyor zaten falan dedi işte. Ne zamanlar oluyor dedim. Her zaman oluyor dedi. Birazdan olacak dedim. Çekebilir miyim? Bir sormam lazım dedi. Sordu, çek dediler. Çektim. Normal şartlarda bu çok zor bir şey. Birkaç sefer reddedildim ki bir tanesini de herhalde görmüşsünüzdür. Ya da göreceksinizdir bilmiyorum. Batum'da da denedim şansımı. Çok acayipti yani. Bilmiyorum. Batum'da 2 sefer şey diye video çekiyorum diye dışarı çık dediler bana. Video çekme. Biraz fazla tutucular. Ama burası tam olarak bu mabedin yapılış amacına çok uygundu. O yüzden fazla da duygulandım belki. Bagrati burayı yaparken 1000 yıl evvel yaptırırken yani. Bagrati Gürcülerin Fatih Sultan Mehmet'i bu arada. Bence bu arada. Bu birilerinden duymuş olduğum bir ifade değil ama bence çünkü Anadolu'daki birliği sağlamak için çaba sarf etmişler. Tabii ki de hepsinin bir takım ondan öncekilerinde bir takım birlikteliği sağlamak için çabalar olmuş ama asıl birlikteliği bu ikisi sağlamış. Özellikle de Fatih yani. O beylikler döneminin bitmesinin sebeplerinden bir tanesi Fatih. Dolayısıyla Bagrati de aslında bunu yapmaya çalışmış. Bugün olduğu gibi o zaman da Gürcistan'da birden fazla millette insan var ve bu milletler yine aynı şekilde ben bunlara şey diyorum, var olma çabası. Uygarlıkların var olma çabası. Her birinin değişiklik gösterebiliyor bu var olma çabaları. Aykırılarmış yine birbirlerine ve Bagrati onları bir arada tutmak için bu karşıdaki mabedi yaptırmış. Öyle bir şey yapmış ki bütün şehir arkada. Bütün bir şehir arkada, burası şehrin en tepedeki noktası. Dolayısıyla her yerden görünebilen böyle büyük bir eser yaptırmış. Belki de Gürcistan'daki en büyük katedral bu olabilir bu arada. En büyük olmasa da en büyüklerden bir tanesi bu arada. Ne kadar büyük bilmiyorum ama çok büyük gerçekten. Böyle bir duygusal tarafı da var işin açıkçası. Size aşağıda bir Hunat Hatun hikayesi anlatmıştım. Şimdi aynı şekilde burada da Bagrati'nin hikayesini anlattım. Bütün bir şu andaki mevcut Gürcistan coğrafyasını birleştirmek için hala da sıkıntılar varmış. Özel bölgeler var. Gürcistan federe bir devlet. Ve hala da o bölgelerden birkaç tanesi problemli açıkçası. O dönemde yine aynı şekilde problem devam ediyormuş ve Bagrati bu problemi bitirmek için bu mabedi yapmış. Toprakların hepsini almış. Demiş ki bunu yapıyorum. Bu hepimizin olsun. Hepimizin bizi birleştiren güç olsun demiş ve bu katedrali yaptırmış. 1000 yıldır ayakta bir şekilde, yani 1000 yıldır susturamamışlar, konuşuyor. İnsanoğlu
onu yıkmaya çalışmış. O yine konuşmaya devam etmiş. Aşındırmış, yine konuşmaya devam etmiş. Kimi sevgi gösterisinde bulunayım derken incitmiş, belki canını incitmiş ama o yine hala konuşmaya devam ediyor yani. Muhteşem bir şey gerçekten. Bazı mekanlar gerçekten özel sevgili dostlar. Bazen bu bir mabet olabiliyor, bu özel lokasyon, özel alan. Bazen akan bir dere, bazen bir şelale. Ama bildiğim bir şey var ki bazıları diğerlerinden farklı yani. Onun enerjisini hissedebiliyorsun burada yani. Seninle konuşuyor. Biraz mimari özelliğinden bahsedeyim madem. Yani hazır girdik mevzuya, az konu dağılsın. Kendisi bir Bizans mimarisi eseri. Malum erken Hristiyan döneminin devamı niteliği taşıyor Bizans mimarisi. Şimdi erken Hristiyan dönemi şu, asıl her şeyin, bütün mimarinin kökü Roma'ya dayandığından dolayı Romalılar eski tapınaklarında görmüş oldukları şeyleri Hristiyanlığa geçişle birlikte kendi yeni mabetlerine entegre etmişler. Yine ince görece, yani bir yapıda ince çerçeveler görüyorsanız bilin ki burada bir erken Hristiyan dönemi söz konusu. Bunlar ta Roma'dan kalma gelenekler, mimari gelenekler, bilginiz olsun. Yine aynı şekilde o erken Hristiyan'dan izler taşısa da bazı farklılıklar var. Burada birazcık daha gösteriş ve şaşa baş gösteriyor açıkçası. Daha büyük eserler görmeye başlıyoruz. Ayasofya'da bunlara bir örnek açıkçası. Ortadaki büyük kubbe geliyor erken Hristiyan'dan sonra. İç mekanın daha aydınlık olmasını sağlamak için yapılan bir araç aslında o kubbe. Ve yine o kubbeyi ayakta tutması için tonozlara, fil ayaklarına ihtiyaç var. Fil ayakları da tam olarak bu dönemde geliyor. Yine o kubbeyi tutan. Ya bakınca burada içini görebiliyorum. Çok acayip bir duygu bu, anladın mı? Muhteşem ya. Hala cam mekanlar, yani o pencereler küçük pozisyonda. Yani görece o erken Hristiyan dönem devam ediyor. Onun dışında çok fazla dışında işleme var. Oğlum çok güzel ya. Bak bu burada çektim diye hatırlıyorum. Bunu gösteririm. Çiçek motifleri var dışarıda böyle bir sürü. O motifler de yine aynı şekilde Bizans mimarisinin göstergelerinden. Yine şey devam ediyor. O bazilikal plan devam ediyor. O da yine aynı şekilde Romalıların bu mimariye katmış oldukları şeylerden bir tanesi. Eski tapınaklarından onu kiliselere entegre ediyorlar, o bazilikal yapıyı. Bu da şu demek, bir ana hol var, öyle düşün. Bir de yanlarda küçük holler var diyeyim, sen anla mevzuyu. Yani aslında 3 salondan oluşuyor. Bir ortada büyük geniş salon, bir de yanlarda sağ ve sol yanda küçük salonlardan oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Çok keyifli ya. Öf. Herhalde 3 saat oldu. Çok tahrip etmişler. Gerek kendince haklı gerekçelerle, gerek kimine göre haklı, kimine göre haksız gerekçelerle çok fazla tahrip etmişler. UNESCO'nun Dünya Mirasları listesinden çıkarmışlar bu arkadaşı bu arada. 2017 mi, 2007'de mi ne, yanlış hatırlamıyorsam. Bunun da sebebi muhtemelen özüne sadık bir şekilde, ya aslında özle alakası yok. Orada içeride muhtemelen yaparken maddi manada yetersizlikler yaşamış olabilirler. Çünkü demirle içerideki yapıyı ayakta tutmak için, yani yeniden tonoz yapmak yerine belli bir yerde, çünkü onu yapmak da mesele, yani 3 günde 5 günde şey gibi değil. Yani 2 tane tuğlayı üst üste koy olsun bitsinle değil, biraz değil, haddinden fazla zamana ihtiyaç var. Bunlar biraz daha hızlı yapalım diye muhtemelen öyle bir şeye gittiler.
yani bildiğin kayadan tonoz yapmak yerine bildiğin demir kullanmışlar, yani demir iskelet kullanmışlar. İçeride çok fazla orijinalinden, yani yapıyı ayakta tutmak için orijinaliyle alakası olmayan o demir konstrüksiyonlar kullanmışlar. Bundan mütevellit de muhtemelen UNESCO Dünya Mirasları listesinden çıkardılar onu. İşine geldiği zaman alır zaten, işine geldiği zaman çıkarır. O da ayrı bir mesele de, şimdi oraya girmeyeceğim. UNESCO'ya hiç şimdi sallamak istemiyorum buradan. O başka dersin konusu. Sonuç, bugün o kadar güzel bir şey yaşadım ki burada. Bütün Ortodokslara karşı olan ön yargımı yıktı bir tane adam. Gerçekten minnettarım. Adını bile sormaya fırsatım olmadı. Çünkü İncil okuyordu ve bölmek istemedim açıkçası. Yapamıyorum ben öyle, kusura bakmasın artık. O izlerse de buradan. Yarım saat 45 dakika bekledim bitsin diye. Devam etti okumaya. Sonra dışarıya çıktım, bari dışarıdan bir şeyler çekeyim. O arada dedim belki biter. Dışarıya çıktım, içeriye geldim, gitmiş. Teşekkür de edemedim ama problem değil. Muhtemelen yarın da geleceğim. Sonra pazar ayinine de geleceğim. Buradayım. Uzattım. 3 gün daha uzattım Kutaisi programımı. 3 belki aşağı yukarı totalde bir hafta falan kalmış olacağım. Hiç sorun yok. Çok memnunum. İyi insanlar, iyi ki varsınız. Hangi dine, hangi dile, hangi ırka mensup olduğunuzun hiçbir önemi yok. İyi ki varsınız ve inanıyorum ki bu kainat sizin sayenizde dönüyor. Teşekkür ediyorum hepinize. Sonuç, bunu normalde çok tutucular Ortodokslar genel olarak. Bu yapacağımız ufak çaplı o mini belgeselde de bundan bahsetmeyi planlıyorum açıkçası. Genel olarak protestanlar zaten bu dinin biraz en geniş olanları. Görece biraz daha az geniş olan Katolikler var. Fakat en tutucu olanları Ortodokslar. Ve dolayısıyla o yüzden onları da anlıyorum. Ve saygı duyuyorum. Asla geleneklerini ve o şeylerini kaybetmelerini istemiyorum yani. Ya şu şey var ya mesela, bir safsata bence. Özellikle bu işte din olaylarında. Ya bizden öncekiler şöyle tutucuymuş, böyle tutucuymuş işte. Biz öyle değiliz ya falan filan diyenler var ya, o ılıklar. Netflix jenerasyonu. İnanılmaz sinir oluyorum. Yani senden önceki hiçbir şeyin bilgisine sahip değildi de sen sahipsin, o yüzden değiştirdin bütün kültürü, dini, her şeyi yani. Baba neyse o işte yani. Bazı şeyler vardır, yazılı olmayan kanunlar vardır yani. Adam içeride ne güzel bana anlattı. Şimdi o konuya girmek istemiyorum da. Önemi yok. Sonuç olarak ama her şekilde o tutuculuklarına da saygı duyuyorum. Ki belgeseli yaparken başlangıcına da belgesel dememin sebebi belge niteliği taşıyacak, o yüzden. Başlangıcına da yazacağım. Herhangi bir şekilde kimseyi incitmek gibi bir amacım yok. Sadece benim gibi belki merak eden insanlar vardır. Bir nebze olsun onlara bir şeyleri göstermek için yapacağım bunu. Bu niyetle geldim bu ülkeye yani. Açıkçası öyle. 2 hafta oldu ve bunun için uğraşıyorum yani. Ve sonunda yani 3 bölümden oluşacak bir bölümünü çektik. Sağ olsun. Çok özel bir gün yaşadım ya. Gerçekten bunu buraya not etmek istiyorum sözlü bir şekilde. Yarın çünkü bakıp bugünün çok özel olduğunu hatırlamak için yani. O yüzden iyi ki varsınız. Sizi o kadar çok seviyorum ki gerçekten samimiyetle söylüyorum bunu. Sebebi bir şekilde ben puşlanıyorum bu işi yapmak için. Ve bazı özel günleri es geçmeyip onu Memoristi'ye kaydettiğim için iyi hissediyorum açıkçası yani. Her tarafta olduğu gibi abilerimiz burada, çekik abiler. Kanalın dolu tarafına hizmet ettiğimiz bir gün oldu. Teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Her şeye rağmen sevin be birbirinizi. Sevin be, sarılın. En sevdiğiniz kimse gidin ona sarılın.
Hatta şimdi gidin sarılın. İyi ki varsın deyin yani. Niye böyle bir şey istedim biliyor musun? Çünkü şu an böyle bunu yaptığındaki salgılayacağın hormon var ya, aynısını salgılıyorum şu an. Ona bakıp diyorum ki gerçekten iyi ki varsın diyorum yani. Muhteşem. Ağlamayacağım. Okey. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dostlar.